8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit. Yahya hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz Yahya Hoş bulduk. hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sabah sizleri gördük. Engin bilgilerinize ihtiyacımız var deyip hemen programımıza başlayalım hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hocam tüm yüz restorasyonunu çok sık yaptığınızı biliyoruz. Evet. Bununla beraber yüzümüzün ortasında burun gibi bir organımız var. Evet. Ve burun hakikaten yüzün en karakteristik organı. Kesinlikle. Ve yüzde çok fazla dikkat çekiyor. Tüm yüz restorasyonu yaparken burunla ilgili uygulamalarınızı biraz açar mısınız? Evet. Neler yapıyorsunuz, neler yapamıyorsunuz? Tabii ki. Her ne kadar diğer programlarda anlatmış olsam da tüm yüz restorasyonu, evet. Öncelikle hani kısaca bir tanımını yapalım. Lütfen. Tüm yüz restorasyonu dediğimiz yüzün ihtiyacında neye varsa o yüzün iskeletinin o işlemlerin yapılmasıdır. O işlemler bunlar bazen cihazda olur. Ek olarak cihaz kullanabiliyoruz. Kombin olarak çok daha iyi oluyor hocam. Kesinlikle. Kombin olarak müdahale etmemiz gerekebiliyor. Lif olabilir, sweep olabilir. Yani eklemeler yapabiliyoruz. Evet. Ama bizim ana temel ham maddemiz hyaluronik asittir. Dolgu uygulamasıdır. Biz dolgu uygulamasıyla yüzün gerek liftingini sağlıyoruz, gerekse şekil veriyoruz, gerekse doku kayıplarını ortadan kaldırıyoruz veya doğumsal olarak yani zaten geride olan bir çeneyi, şekli bozuk olan bir dudağı veya şekli bozuk olan bir burnu düzeltebiliyoruz. Hasta doğduğu günden beri alnı çok basıktır, çukur vardır, orayı doldurabiliyoruz. Yani yüzün neye ihtiyacı varsa biz onu yapıyoruz. Ki zaten birçok hastam bana geldiğinde direkt hocam tüm yüz restorasyonu olarak geldik diye söylüyor. Ve hiçbir zaman da hocam şurayı yapalım, bunu yapalımdan ziyade hocam biz size güveniyoruz. Çünkü yaptıklarınızı biliyoruz, arkadaşlarımıza yaptığınız vesaire. Biz size bırakıyoruz diyorlar. Ondan sonra ben de anlatıyorum. Şu gerekiyor, bu gerekiyor vesaire. Şimdi burun dolgusuna geldiğimizde, burun şekillendirmeye geldiğimizde evet eğer bir nefes sorunu yoksa hastada, yani onun düzelmesini istemiyorsa daha doğrusu, şeklinden bozuksa ve şekli de dolgu uygulamasına veya yeniden şekillendirmeye medikal yöntemlerle uygunsa biz buna şekil veriyoruz. Dışarıdan bakıldığında hani kemikli bir bölgedir, işte ucu düşüktür, kemeri vardır, dolguna ne kadar düzelebilir şeklinde bazen insan düşünebiliyor, düşünmüyor değil tabii ki. Ama biz hekimler, yani medikal estetik hekimleri artık bu konularda hani dolguyu her noktaya kullanıyoruz. Ve burun şekillendirme de hasta en çok burunda şaşırıyor. Bakın tüm yüzü yapsak bile, tüm yüzü yaptığımızda hasta tamam çok güzel olmuş vesaire. Yani beklediği bir şey, yani Yahya hocasından beklediği bir şey en basit örnek ama burnu yaptığımızda hasta havalara uçuyor. Çünkü inanılmaz bir şekil. Yani C kavisi bile verebiliyoruz çoğu zaman. Ama burada da iyi hekim çok önemli hocam. Kesinlikle. Burun dolgusunu her hekim yapamıyor. Yapamıyor ve yapmıyor da. Evet. Ama mesela çalışmalarıma istinaden sürekli arıyorlar. Arıyorlar. Hocam ameliyatı kaç yapıyorsunuz? Bunun ameliyatı ne kadar? Yani o şekilde bazen şunu bile yapıyorlar. Ya keşke biraz daha kavis verilseydi. Ben de diyorum ki ameliyat değil bu. Kusura bakmayın diyor. Yani o derece yani. Hocam peki hastalardan şöyle ben çok duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz? Burnuma dolgu mu? Dolgu şişecek yani daha Aynen, mı büyüyecek? derler. Buna ne diyorsunuz? Şimdi şöyle bir burunda evet hacim bizim için çok önemli. Eğer burun büyükse yapılacak bir şey yok. Yani dolgu ameliyat. yaptığınızda burun büyür mü Onu hocam? anlatacağım. Bazen burnun şeklinden dolayı kaba duran bir burunlar oluyor. Kemeri vardır. Evet. Yani çok kötü duruyordu. Ucu aşağı inmiştir. Bakın aşağı inen bir burunu düşünün. Ne oldu? Alan uzadı değil mi? Evet, daha büyük bir burun Büyük gözüküyor. bir burun var değil mi? Biz dolgu uygulamasıyla kemeri düzeltiyoruz. Burnu yukarıya kaldırıyoruz ve C kavisi veriyoruz. Ne oldu? Burun hacim olarak azaldı. Burun küçülüyor. Evet. Ben dolgu yapacağım zaman büyüyeceğine kanaat getireceğim hiçbir buruna dokunmam. Hastama şunu vaat ederim. Ben sizin burnunuzu yaptığım zaman burun eskisinden daha küçük duracak. Eğer ben bu vaadi yapabiliyorsam ve ben bu sonucu elde edeceğime inanıyorsam ben onu yaparım. Aksi takdirde yapmam. Yapmadım mı birkaç hastamda oldu. Çok ısrarcı oldular. Ameliyatlık burunlar. Ya hocam olmaz yani dolguya uygun değil, çok tatmin etmez. Bir tık iyi olsa yeter diyorlar. Ben de yapıyorum evet bir tık iyi oluyor ama
Bu bir gerçektir. O burnun kesinlikle ameliyata ihtiyacı var. Yani biz bunu hastalarımıza zaten söylüyoruz. Çok büyük bir burunsa, eğriliği çok fazlaysa, solunum nefes problemi varsa tabii ki kesinlikle ameliyat. Peki burun dolgusundan sonra istediğini tatminliği elde etmezse plastik ve estetik cerrahlarımıza bırakabiliyor muyuz? Yapılıyor mu yani sonra ameliyat? Tabii ki kesinlikle yapılabiliyor. Şimdi bunu istediği zaman hasta, biz bunu eritebiliyoruz. Bazı hekim, yani plastik cerrah arkadaşlarımız bazen bu dolguyu eritip yapıyor, bazen eritmeden de yapabiliyor. Gerçi Fatih hocamız bu konuda çok daha bilgi sahibi ama ben sadece hekim arkadaşlarımızın söylediklerine istinaden konuşuyorum. Ama biz istediğimiz zaman o dolguyu oradan eritip oradan kaldırabiliyoruz. Sadece oraya bir ilaç, hyaluronidaz dediğimiz bir enzim var. Enjekte ediyoruz. Ondan sonra o tamamen ortadan kalkıyor. Bazı hastalar bunu da istiyor. Hocam ben ameliyat olmayı düşünüyorum ama atıyorum 1 yıl sonra olacağım, 6 ay sonra olacağım. Bir bunu deneyeyim. Önce bunu bir göreyim. Eğer beni mutlu ederse zaten ameliyat olmam. Çoğu mutlu oluyor ama bazıları ya işte 1,5 yılda bir tekrarlayacağım vesaire diyorlar. Ameliyat olabilir veya şekli tam istediği gibi yani daha küçük burun isteyebilir. Eritebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı Hocam olmuyor. burun dolgusu yapılmış hastaların, yani benim gördüğüm en azından, kimisinde şu burun ucunda böyle bir topçuk oluyor. Hatta bastığınız zaman sanki bir flüktüasyon veren apse gibi görüntü. Öyle düşünün. Evet. Böyle içerisinde dolgu olduğunu fark ediyorsunuz. Böyle hafif kızarık da oluyor. Bu bir uygulama hatası mı yoksa dolguyla, ürünle ilgili bir problem mi? Siz bunu çok sık yapan bir hekim olarak bence bunu en doğru siz yorumlayabilirsiniz. Evet. Şimdi bir burnu değerlendirdiğimiz zaman bazen hastalara hani bunu bir bahsettiğiniz şeyi biz ben kendi adıma öngörüyorum. Şimdi hastanın cildi çok incedir. Evet. Çok beyaz tenlidir ve burun çok serttir. Şimdi bunu hastaya biz burun dolgusu yaptığımızda birkaç ay süren bir burun ucu kızarıklığı olur. Onun nedeni de ben size açık. Dolgu da çok yüzeysel yapılırsa, hani sonuçta derinin çok altına, deri içine kadar yapılırsa kesinlikle fluktuasyon dediğiniz o hani hissiyat oluşur. Ama doğru katmanda kalırsanız o hissiyat oluşmaz. Kızarıklık oluşabilir. O da çok ince tenlilerde, beyaz tenli olanlarda ve sert burunlularda. Üçü bir aradaysa olabilir. O da belki enjektenin... Yok, onun nedenini açıklayayım ben. Şimdi normalde vücudumuzun her noktasında kılcal damarlar var. Yani derinin bazal tabakasından başlar her noktaya kadar. Çünkü her doku kanla beslenir. Her tarafta damar var, kılcallar vardır. Şimdi dolgu uygulaması yapıldığı zaman ve sert bir burunsa, orayı biraz daha fazla hacimlendirmek gerekebiliyor ya yukarıya kaldırmak için. Oraya dolgu konulduğu zaman o derinde olan kılcallara bası yapılır. Onlar da kızarık gösteriyor. Hayır. Onlar bası yapıldığı için ne oluyor? Sönüyor. Peki o dokunun beslenmesi lazım. Nereden geliyor bu damar? Yüzeyde daha önce var olan ama çok az kan taşıyan o damarların hacmi artıyor. Hacim arttığı için o da kılcallar görünür hale geliyor. Evet, çok güzel bir mantık. Onu ortadan kaldırabiliyor muyuz? Evet, endoaklazerle o kılcalları da eğer hasta birkaç ay sabredemiyorsa, çünkü zaman içerisinde o dolgu azaldığı zaman veya burun tabii ki burun esnemeye başladığı zaman o kılcallar tekrardan yavaş sönmeye başlıyor yukarıdaki kılcallar. Peki hocam burun dolgusu yaptırdı. Hep yaptırması mı gerekiyor? Yani eriyecek sonra o yer yine çıkacak mı? Ne kadar zamanda bir burun dolgusu yapılabilir? Ortalama 1-1,5 yılda bir tekrar öneriyoruz. Hastaya yaptık diyelim. 1 yıl, 1,5 yıl sonra tekrardan yaptırabilirsiniz. Zaten dolgu en az o kadar gider. Hani kaliteli bir ürünse tabii ki ve doğru teknikle yapılmışsa. Ama şöyle bir şey var. Hyaluronik asit dolgularında doku yenileme özelliği var. Tabii kaliteli ürün. Her zaman söylüyorum. Ben bu konuştuklarım hepsi kaliteli ürünler için geçerli. Altını çizerek söyleyelim hocam. Doku yenileme özelliği var. Şimdi doku yenilendiği zaman yani hyaluronik asit eriyor ya orada. Yeni bir bağ dokusu oluşuyor. Evet. Şimdi hyaluronik asit bulunduğu alanda doku beslenmesini de sağlıyor. Kan akımını da hızlandırıyor. Yani onun için mesela biz hastada dolgu yaptığımızda bir hacim veriyor. 15 gün sonra geliyor. Hacim tamam maksimum hacmine ulaşmış gibi görünüyor ama lifting etkisi 3 ay sonra daha iyi. Çünkü doku daha da sıklaşmış oluyor. Niye? Çünkü besliyor orayı, oradaki kan akımı. Şimdi orada yeni bir doku oluştuğu için eski haline dönmüyor.
1,5 yıl sonra geldiğinde biz tekrarladığımızda bu dolgu bu süre olur 2,5-3 yıl. Tekrarlandığında 5-6 yıla kadar uzayabiliyor. Hatta kalıcı bir hale bile Tabii ki, geçebiliyor. Yani tabii çünkü orada fibrotik bir doku oluşuyor yani Aynen. kısacası. Süreci uzuyor. Şöyle, oradaki işlemi yaptığınızda peki sosyal yaşamına anında devam edebiliyor mu? Kesinlikle anında devam edebilir. Ben kanül tekniği kullanıyorum burunda. Morarma riski yani şöyle söyleyeyim %1 ancak vardır. çok az. Çok az. Şişlik yani ödem her zaman olabilir Ama dudaktaki kadar yok değil mi Yahya Dudaktaki hocam? kadar değil. Hayatını olumsuz etkileyecek derecede olmaz. Günlük hayatına aynı gün dönebilir. Evet, ama en son programımızı şöyle kapatalım. Her zamanki gibi burun dolgusunu bile iyi hekim, iyi ürün kalitesi. Aynen öyle. Biz Aynen teşekkür öyle. ederiz hocam. ederim. Çok sağ olun. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugünkü program konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.